Merhaba, hoş geldiniz. İyi geceler. 10 civarında yayın yaparım dedim. Evet, 10.30 oldu, 10.40 oldu. Biraz isyanlarda mısınız? Ah, Şimdilik kış sezonunda buralardan yayın yapayım diyorum. Şimdi kışın koyu renkler giyeceğim ya, açık bir yerde, açık tonlarda bir mekanda yayın yapsam sanki daha güzel olur gibime geldi. O yüzden de böyle bir düzenleme yaptım bugün. Ne demiştim? Ben böyle Kasım'da biraz devam edeceğim cadılık konularına diye. Bilmiyorum. Ne dersiniz siz? Şöyle, yayını ben de alayım. Buradan da soruları takip edeyim. Sarı yakışmış mı? Teşekkür ederim. Kırmı mı? Kırmızı ayakkabı. Kırmı falan değil ki. Kırmı ayakkabı diyor yani. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Başlayalım en iyisi. Bir hedef belirleme gibi bir şey varmış. 10 tane süper chat hedefi belirleyeyim. Evet, 5 süper chat dedim. Tamam, böyle bir şey yapmak istiyorum. Bir deneme. Eğer 5 tane süper chat gelirse cam göbeği ve üzeri şey diyor. Evet, cam göbeği ve üzeri yaklaşık 55'lik. 30 dakikada, okey, 30 dakika nasıl yapacağım? Ne yapayım eğer böyle bir şey olursa? Am, Var mı bir isteğiniz? Mesela böyle 10 süper chat'ten sonra size böyle bir şey yapalım falan gibi bir durum olursa. Yayın sonu sürpriz ediyorum. Artık ne olursa o zamana kadar bulurum. Hedefte başlattım. Bakalım ne olacak? Hedefe ulaşılırsa bizi aşağılayın. Ha, yok yok zaten. Yayın eksiye mi düşer? Aa, o ayakkabılardan şarap bilmiyorum. Kısa saçlar Audrey Hepburn. Audrey Hepburn'un ne kadar kısaydı bilmiyorum. Ay, teşekkür ederim. Normalde ben sarı hiç sevmem. Burada buna uyduğu için. Evet. Öpücük olabilir belki. Bakalım. Hımm. Tüm mesajlar diye de şey yaptım. Hedef olmazsa sıkıntı ama yani siz beni hedefe şey yapacaksınız, şu olsun diye hedefi belirleyeceğiz. Beraber belirleyeceğiz. Tamam mı? Ah, evet. Şimdi gerekirse ben tahta falan da çıkaracağım. Şimdi bugünkü konu
İsterseniz size önce, birazcık şeyden bahsedeyim. Hermetizm konusundan bahsetmek istiyorum ve hermetizm yasalarından bir tanesini okuyacağım size. Yani bu çok önemli, ciddi bir konu. Biraz da ben bugün astrolojiden de bahsetmek istedim. Neden astrolojiden bahsetmek istedim diye soracak olursanız, yarın itibariyle Merkür retro yapıyor. Merkür benim gezegenim, benim güneşim ikizler olduğu için yani gezegenim ve beni bayağı şey yapıyor böyle. Merkür retrolarını hiç sevmem. Hiç yani. Saçımı şey yapamadım. Evet, Merkür retrolarını hiç sevmem. Yani çok da şey gelmez bana, iyi de gelmez. Yani idare ederim. Eee, size de uyarım yani böyle yeni sıfırdan bir işe başlamayın. Anlaşmalarda dikkatli olun. Elektronik falan almayın. Telefon alacaktım. Baktım Merkür Retro'ya denk geliyor. Almaktan vazgeçtim. Biraz erteledim. 1 Aralık gibi rahatız. Ama o zamana kadar böyle bir durum var ve birçok gezegen de retro yapıyor öyle bir dönemde. O yüzden birazcık böyle bu kasım ayında geçmişle ilgili yarım kalan işlerimizi halletmek daha iyi olabilir. Yani size tavsiyem budur. Ben biraz böyle yapacağım. Belki siz de öyle yaparsınız, bilmiyorum. Ama şimdi size şöyle bir şey, bir hermetizm yasasını okumak istiyorum. Mikrokozmos ve makrokozmosla ilgili şöyle diyor. Aşağıda ne varsa yukarıda da o vardır ya da aşağıda olan yukarıda olan gibidir. Bu öğreti daha yüce bir varlık düzlemiyle etkileşime geçerek insanların amellerini etkilemeye, insanlarına amellerine etki etmeye uğraşan büyücülüğün büyük bölümünün mantıki temelidir. Mikrokozmosla yani insan, makrokozmos ise evren oluyor. Birbiriyle ilişkili olduğu düşüncesine kökeni Platon'dan kalan ve 3. ve 6. yüzyıl arasında Neoplatoncular tarafından tamamen geliştirilen büyük varlık zinciri kavramına kadar uzanır. Bu kavram en basit ifadeyle Tanrı'dan cansız nesneye kadar her şeyin insanın tam ortasında bulunduğu bir zincirde birbirine bağlı olduğunu ifade eder. Bu karşılıklı bağlı olma hali büyücülüğün büyük bölümünün entelektüel paydası açısından esas önemindedir. Çünkü insan evrenin küçük bir kopyasıysa ya da evrene bir şekilde bağlıysa ikisi arasında doğal bir şekilde tekrar eden modeller ve paylaşılan duygular olması gerekir. Ah. Şimdi size bazı detaylar verebilirim ama bunları vermeyeceğim çünkü ilginç konular var. Ama şunu okuyacağım. Bununla birlikte insanlığın ilahi düzenle bağlantılı olduğu inancı Rönesans'ın Vitruvius adamı kavrayışında yaşamaya devam etmiştir. 16. yüzyılda Sir Walter Raleigh diyelim. Evet, Raleigh daha da ileri gitmiş. İnsanın başındaki saç telinin çim yaprağına, damarlarında akan kanı nehirlere benzetmiştir. Vücudun farklı bölümlerinin zodyak burçlarına karşılık geldiğini savunan astrolojik inançta da 4 suyuk ne biliyor musunuz? Kan, balgam, sarı safra ve kara safra. Kara safra ne bilmiyorum ama. 4 elementte karşılık geldiği görüşünde de kavrayışın izleri vardır. 4 element. 4 element konusu çok sevdiğim bir konu. Ama mesela hangisi acaba? Bunu bir şey yaparsak. Şöyle bir şey size Vitruvius adamını göstereceğim. Bakın, belki çizim de yapabilirim. Şöyle.
Hani, kolları açık bir adam vardır ya, Vitruvius adamı bu. Böyle yıldızı da şey yapar. Leonardo'nun çizimlerinde falan da vardır bu adam. Belki, size de, çizebilirim. Bakalım. Ama, şimdi başka bir yere daha gelmek istiyorum ve astroloji ile ilişkisine gelmek istiyorum. Benim de sevdiğim konular bunlar. Antik Yunan ondan önceydi sanırım. Eski Ahit'te büyü, muskalar, tılsımlar. Bilmiyorum, bu konular ilginizi çekiyor mu? Yoksa sadece ben mi ilginizi çekiyorum? Evet. Şimdi devam edeyim. Bir süredir spor yapamadığım için. Evet. Astroloji ve büyü kısmındayım. Yıldızların hareketlerini ve göğün tanrıların katı olduğu inancını göz önünde bulundurunca insanların tarih öncesi çağlardan bu yana gökyüzünden anlam çıkarmaya çalışmasının nedenini anlamak kolaylaşıyor. Astroloji ilk olarak Mezopotamya'da İsa'dan önce 2. milenyumda ortaya çıktı. Ama kısa süre sonra Çin'e, Mısır'a ve Hindistan'a, daha sonra Yunanistan, Roma ve Orta Doğu'ya yayıldı. Astroloji en basit ifadeyle göksel hareketlerden geleceği okuma yöntemidir. Temelinde dünya da dahil olmak üzere bütün göksel cisimlerin birbiriyle bağlantılı olduğu, birbirini etkilediği görüşü vardır. Astroloji disiplininin en yaygın biçimi Güneş burcu astrolojisidir. Güneş burcu astrologları Güneş'in belli bir anda 12 yıldız kümesinin Koç, Boğa, İkizler ve bunun gibi hangisinden geçtiğini gözlemlerler. Bu yıldız kümeleri hep birlikte zodyak ya da burçlar kuşağını oluştururlar. Astroloji açısından önem taşıyan diğer önemli unsurlar ise gezegenlerdir. Klasik sistemde 7 gezegen vardır. Güneş, Ay, Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn. Şu anda Merkür retrosu var. Ayrıca Jüpiter retrosu da 2 gün sonra gerçekleşecek. Ayrıca Satürn de retroda. Güneş retro yapmıyor, Ay da retro yapmıyor. Yani şimdi mikrokozmos ve makrokozmos teorisi az önce bahsetmiştim zaten. Birey ve yani biz ve tüm gökyüzüyle arasındaki bağ. Yani diyor ki zaten yani gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de var. Biz de onun tezahürüyüz. O yüzden de zaten burçları birbirine yani bu zodya doğum haritasını birbirine bağlıyor. Yani şöyle bir mantık düşünürsek doğduğunuz zaman gökyüzünde bir harita var. Yani gökyüzünün bir konumu, bir şekil, bir şeyler var. Ay dur bakayım ya saçım. Bir şekil var. Şimdi aslında o doğduğun zamanki olan senin yol haritanı belirliyor. Sen o şekilde zaten oluyor. Senin önünde bir harita var. Hani bir path, gitmen gereken bir yol. Senin önüne konmuş bir harita, bir bölge, bir sınırlar falan filan var yani. Tabii ki orada senin seçimin nereden gittiğinde hayatını belirliyor. Ama orada da o kadar çok şey var ki zaten o baştan bile belli. Yani ben birazcık kaderci bir insanım açıkçası ama yine de bireyin iradesine de inanırım.
Şimdi şöyle bir şey var, ben hatta şimdi size tahta da var yakınımda, belki de çizeceğim şimdi. Şöyle bir resim var. Eee, şu tür bir inanış var. Astrolojide bedenin belli bölgelerinin, yani baştan, baş Koç, ayak ise Balık, belli burçlar tarafından yönetildiğine inanılıyordu. Bu inanç tıbbi astrolojiye kapı açtı ve gezegenlerin belli burçta olmasının belli tıbbi sonuçları olduğuna inanıldı. Doğum haritaları burçlar kuşağının o anki konumuyla karşılaştırılır. Gezegenler de 4 suyukla, yani kan, sarı safra, kara safra ve balgamla ilişkilendirilirdi. Bu inanışlar yüzünden astrologlar bir ameliyatın ne zaman yapılacağına, belli bir prosedürün ne zaman başarılı olacağına karar verir hale gelmişlerdi. Bazı yıldız haritaları hastaların ne zaman hacamat edilmesi gerektiğini bile gösteriyordu. Hacamat modern öncesi çağlarda çok yaygın bir tıbbi tedavi yöntemiydi. Büyücülerin çoğuna göre göksel cisimlerle etkileşime geçmek için önce onların işleyişini kavramak gerekiyordu. Rönesans ilkini Agrippa şöyle diyordu: büyü ve astroloji öyle bağlantılı, öyle iç içe geçmiş haldedir ki astrolojiye başvurmadan büyüyle uğraşan kişi hiçbir sonuç elde edemez. Bu arada ben astrolojiyle ilgiliyim ama yani şeye karşıyım, büyüye karşıyım. Büyü tüm dinlerde yasaklanmıştır. Yani büyü yapanın hiç affı yoktur ve ben yani buna sonuna kadar karşıyım, bunu belirteyim. Ben bunu bir genel kültür olarak okuyorum ve karşı olduğum şeyi bilmek istiyorum. Şey gibi bir mantık, İnsan düşmanını tanımalıdır ya, ben de o yüzden zaten neymiş bu diye bakıyorum, araştırıyorum, ilgimi çekiyor bu konular. Ama kesinlikle özendiriciliği olmasın, bunu baştan diyeyim, sakın. Ama neymiş bilmek lazım. Böyle bir şey var yani. Hani yok diyemezsiniz kesinlikle. Benim konuşmam büyüleyici olabilir. Bu başka bir şey. Bu benim auramla ilgili. Yani yoksa ben özel bir şey yapmıyorum ama, yapımdan gelen bir şey. Yani o da benim içimdeki dişi enerjiden gelen bir şey. Siz o dişi enerjiyi seviyorsunuz sanırım, anladığım kadarıyla. Ki sevildiğini de gayet iyi biliyorum. Bunu bildikçe de daha etkileyici oluyor aslında her şey. Kendine güvenen kadından daha büyüleyici bir şey yoktur ama kendine güvenen, ama bunu da, hak etmiş demem lazım. Sadece kendine güven yeterli olmuyor. Ben şu çizimi yapmak istiyorum size. İlginizi çeker mi? Yani bu benim çünkü şeyde de vardı. Evet. Evet, ben bunu yapmak istiyorum. Bugün böyle okumanın içine bir böyle çizim katmak istiyorum. Bakalım. Tahtamı getireyim. Asistanım olmadığı için. Belki çorapsız olur ama yani hiçbir süper chat gelmedi. Bir sürpriz dedim, bir sürpriz yapabilirim ama yani kimseden bir şey gelmeyince niye çorapları çıkarayım ki? 5 tane dedim, yani hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil gerçekten. Ayıp. Şimdi sadece şeyi düşünüyorum, acaba insanı nasıl çizsem? Şuradaki çizim çok komik. Bakın böyle. Hadi böyle yapalım. Eğlenceli olabilir. Öbür çizim çok kötü çünkü. Burada Adem Havva yazmışım.
Thank you. Tamam, ben çizeceğim o yüzden. Ya şöyle, bu Rönesans'taki hatta şey vardır, bununla bağlantılı olarak da Davut Yavuz'da vardır da yani şimdi şurada düzgün bir şey çizmek zor. O yüzden kafa, kollar. Hani ressam da böyle mi çiziyor demeyin. Tahtada çizmek gerçekten yani hiç rahat değil. İyi de çizmiyor. Şöyle bir korkuluk gibi yapıyorum. Çöp adam bu yani tamamen. Ama üçgen vücutlu bir çöp adam. Evet, memelerini falan da yapalım hatta şöyle. Şöyle. Işık gölge falan. Bisepsleri falan. Ay kaslı kaslı. Kaslı severim kas. Söyleyeyim. Ama şey detayına girmiyorum. Şurada da yaprak koyayım değil mi? Yavuz Bey teşekkür ederim. Bir tane süper chat şeyine giriştik. 55'ten 5 tane ama siz fazlasıyla yaptınız ama bir tane var şu anda. Bir çorap daha mı? Bunun üzerine. Ama Cevher'de hiç çorabım yok ki. Gerçekten. Bir tanecik var. Çifte kavrulmuş gibi mi duruyor bu? Neyse. Evet. Bakayım. Bu modelin birazcık bacak boyunu yükseltmemiz lazım. Bakın bu şeyde sporda bacak çalışmayı ihmal etmeyen bir adam. Bacak çalışmayı hiç ihmal etmeyin. Çünkü bacak çalışmakta testosteron seviyesini artırır. Şey çünkü kötü oluyor. Kocaman bir vücut yapıyor erkekler. Ay yamuk duruyor. Bakayım. Kocaman bir vücut yapıyorlar. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Şey oluyor. Yani o vücudun karşısında evet yamuk durduğum için yamuk çizmişim. Ay resim yapmayı özlemişim ha. Şimdi evet bu da kafa yaptık. Yamuk oldu biraz ama şimdi böyle yapılınca da zaten şimdi bu Davut yıldızı da oluyor. Davut aslında maviyle yapayım. Yıldız ya mavi. Böyle. Da. Evet. Ya bu resim değil ya şey değil ki zaten. Tahtaya çizilmiş sadece bir karalama neyin ne olduğunu göstermek için. Şimdi de burçları da kırmızıyla yazacağım. Kafa. Koç. Şimdi şöyle bir şey. Bu biraz da sizin burcunuzun hassas yeridir.
Şöyle ben yine yukarı çıkayım. Şimdi Güneş burcunuza göre de düşünebilirsiniz. Koç burcu ilk burç astrolojinin ve kafayı temsil ediyor. Yani baş ağrısı falan olabilir bu şeylerin, Koç burçlarının ve başla ilgili. Boğa burcu boğaz, boyun. Boğa. Kollar, eller, sinir sistemi, ikizler. Benim güneşim ikizler. Şöyle kollara yapayım. İkizler. Şöyle bir şey, ikizleri yöneten Merkür gezegeni ya. Eller ve kollar, sinir sistemi, iletişime neyle geçersiniz? Hani çenenin, konuşmanın dışında eller, kollar, bir şeyi alıp tutmak falan, bir de bu da iletişimdir. Ah. Başka biri daha da mı? Nasıl yani 2200 mü? Ay, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Burak Bey. Çok naziksiniz. 30'lara mı? Ya ben de emin olamadım ya böyle çok mu şey oldu dedim. Bir yandan Marilyn Monroe tarzı. Kimisi cute diyor, kimisi seksi diyor. Teşekkür ederim. Yalnız süper chat yollayanlardan 2 tane süper chat geldi ya, 5 tane süper chat şeyi yapmıştık. Bir sürpriz yapacağım sonunda. 5 tane dedik, 55'in üzerindeki süper chat'ler, 3 tane daha süper chat kaldı. Yani istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama 3 tane daha yapalım. Ya illa kırmızı olması gerekmiyor. Tahtaya basma. Evet, ikizlerde kaldık. Şimdi 4. burcumuz ne? Yengeç. Yengeç burcu da şeyle ilgili. Yengeçler zaten böyle çok duygusaldır falan. Yani yengeç burcunda kimisi kalp bölgesi der. Karın bölgesi, şuraları, göğüs bölgesini derler yengeç burcu için. Evet, yengeç böyle, yengeç yapıyorum bu tarafı. Burası neydi? Sol. Evet, buraya yengeç diyeceğim. Şimdi şeyin ilginç. Güneşle temsil ediliyor. Teşekkür ederim. Ay teşekkürler. Ya yok memeler şey gibi. Durun bakayım şöyle koyuluğunu belli edelim. Ya burada bu kadar olur ama bir gün canlı yayında resim yapacağım ben sıfırdan bir tuvale. Nasıl eskiz başlanır? Bir canlı yayınımı öyle yapayım mı? Ne dersiniz? Şu tam orta nokta. Şurası 5. burçtur zaten. Aslan. Burası solar plexus da denir. Kalbi de temsil ettiği söyleniyor ama tam burası yani böyle vücudun şeyi. Buraya aslan diyorum. Aslan. Yes, evet. Başak Burcu'na geliyoruz. Başak Burçlarına. Başak Burcu karın. Tam böyle şurası. Bağırsakları şey yaparlar. Sindirim sistemini kabul ederler. Başak bir yandan da şeydir. Virgo. Virgo şeydir. Başak tutan kız. Bakire kız falan diye Virgin, Virgo böyle de sembolize ediliyor. Hem de hizmet etmekle ilgili. Bir yandan rahibelikle de ben çok benzetiyorum zaten Başak Burcu'nu ama Balık Burcu da vardır. Hem Balık hem Başak ikisi de şey. Yani mesela Başak Burcu çok hizmet eder. Balıksa teslimiyettedir. Yani buraya Başak yazalım. Ay nereye yazacağım? Başak. Başak'tan sonra ne geliyor? Terazi geliyor. Terazinin yeri şey diyebilirim. Tam biraz daha alt pelvis bu bölge. Leğen kemiği falan gibi. Ya tam cinsel organ değildir çünkü cinsel organın yeri tam kök çakra o bölge Akrep burcu. O yüzden şu aşağıya bu kemiklere ve böbrekler mesela tam buradaki ama 2 kısmı yapıyor. Yani terazide şöyle bir özellik
Var. Terazininki şeydir, çift bir burç değildir. Yani Başak çift karakterlidir. Ay, Başak'ı iyi yazamadım ya. Benim yükselenim Başak. Ona da haksızlık etmek istemiyorum. Güzel yazacağım Başak'a da. Başak. Ya yengeç üstte durmamışsın. Ben bunu düzelteyim. Şuraya. Duygusal yengeçler. Burada Başak. Evet. Şu iki nokta teraziyi düşünün, ikili ama öncü bir burçtur. Burası böbrekler ve leğen kemiği terazi. Şurası cinsel organ. Ben bunu erkek yaptım ha. Kadın da yapabilirdim ama niyeyse erkek yapmışım. Erkek çizmek istemişim şuraya şöyle. Evet. Cinsel organ akrep. Yani vücutta burayı yönetiyor akrep burcu. Yani demek ki eskiden kötü insanlar büyü falan yapınca akrep burcu ya da akrep döneminde belki de cinsellikle ilgili büyüleri yapıyorlardı. Belki de. Ve burayı Mars yönetiyor. Akrepten sonra ne geliyor? Gelen burcumuz akrepten sonra yay. Yay buraları şey yapıyor, bacaklardır ama üst bacaklar, yani şu kısım. Yani hamstringlerle quadricepsleri şey yapar. Bir de zaten yayın bir sembolü de nedir biliyor musunuz? Hani at adam vardır ya, Sagittarius. Sagittarius derler İngilizcesi. Kentaur falan gibi şeydir, at adamdır ve onun da bacakları kuvvetlidir. Üstü beden, üstü insandır, altı attır, yani at bacakları. Yay burcu. Düşünün, yaylar mesela bacaklarınız çok mu kuvvetli? Yani ben ikizlerim, kollarımda bilmiyorum bir numara var mı? Neyse, evet. Yaydan sonra gelen burcumuz Oğlak. Oğlaklar dizler. Yani keçi gibi, oğlak zaten keçi tırmanıyor, diz bu bölge. Şey de ilginçmiş ya, öncü burçlardaki çift olma hali. Evet, şöyle dizleri de şuraya şöyle şey yapayım. Oğlak. Ve oğlak kemikleri temsil ediyor. Dişler, kemikler. Bu da ilginç değil mi? Ve oğlağın yöneticisi de Satürn'dür. Şu an retro. Oğlağın yöneticisi Satürn. Burcun daha da yayın yöneticisi Jüpiter, söyleyecek olursam. Dedim ya, akrebin yöneticisi Mars. Devam edelim. Terazinin yöneticisi Venüs. Ne var? Başak. Başak'ın yöneticisi Merkür. İkizleri de yönetiyor zaten. Aslanın yöneticisi Güneş. Ben şimdi bunları da çizeceğim ama Aslanın yöneticisi Güneş. Şöyle güneş yapalım. Şöyle parlasın. Yengeç'in yöneticisi Ay. Duygusal ya. Ay da duygularla ilgili. İkizlerin yöneticisi Merkür. Şöyle Merkür'ün işareti böyle. Çocuk gibi. Bakın böyle iki tane şey görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Yaklaştıracağım, göstereceğim zaten sonra. Boğanın yöneticisi Venüs. Şöyle aşağıya artısı var. Koçun yöneticisi de yine Mars. Ve devam edelim. İki burcumuz kaldı. Ne kaldı? Bunlar Kova. Kovanın da şuraya ne deniyordu? Kalflar falan, uyluk mu deniyordu? Bacağın alt kısmı şuralar. Bu kısımlarda kovanın yöneticisi. Yani kova buraların yöneticisi, pardon. Kova. Ve ayaklarda, yani benim de mesela hani sizin hayran olduğunuz o ayaklarda çift balığın. Balık ayakları yönetiyor. Evet. Kovanınki neydi? Kova da
Satürn'dü. Dur bakayım, şöyle bir şeydi Satürn'ün simgesi. Balığın Jüpiter. Ay, Jüpiter nasıldı? Şimdi bunu çizmesi zor geldi. Evet, bakın. Evet, böyle birazcık size göstereyim, yanaştırayım. Şu çorabı kaçırmadan yayını bitirirsek. Görüyor musunuz? Şimdi hedef süresi doldu mu? Tüh ya, bakın 3 tane aldım. Kaçırdık mı? Keşke bir fiyat söyleseydim ya. 5 tane süper chat dedim. Aradan 2 kişi yani 50 liralık şey yapamadı. Ne diyor? Bizim yayınlarda kıdemli savaşçı imparator. Ya kıdemli savaşçı ve imparator o zaman demezler mi? Biz para veriyoruz ve böyle oluyor falan, olmaz yani. Oh, dur bakayım. Bu çorap kaçarsa çok fena kaçıyor. Öyle bir kaçıyor ki yani arkası gelmiyor, böyle birden gidiyor. Evet, şöyle bir tablo var. Yani bu burçların yönettiği şeyler, bölgeler, vücut bölgeleri ve buna göre bakın şeyler falan da çok acayip. Resimlerdeki haller falan da. Durun şöyle size şey çizeyim. Balığın simgesi şöyle 4 gibi bir işareti var. Jüpiter 4'e benziyor. Şöyle. Burada da artı var. Ve sonra kırbacı var Satürn'ün. Böyle bir şeydi. Evet. Şöyle bir iki kısa bir okumayı daha yapıp bu kısmı bitireceğim. Daha sonra yani yine bu konulara devam edebiliriz. Tahtalı mahtalı çizimli konular olabilir. Bilmiyorum, ben seviyorum bunları, bu tür konuları. İlk astrologlar mesleğe İsa'dan önce 2. milenyumda Mezopotamya'da başladılar. Eski Yunan, Roma'da astrologlara, Mezopotamya'nın astrologları ve astronomlarıyla ünlü güney bölgesini Kalde'yi kastederek Keldaniler denirdi. Mısır'da çok erken tarihlerde astrolojiyle uğraştırıldığına dair kanıtlar bulunuyor ve Hermes Trismegistus'a atfedilen metinlerde astrolojinin güçlü etkileri görülüyordu. Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde astrologlar epey önem kazanmıştı. İsa'dan sonra 5. yüzyılda bugünkü astrolojiye benzer yöntemler ortaya çıkmıştı. Evet. Bu kısım böyle. Bir de simgeler vardı da o kısma hiç girmeyeyim. Bilim ve büyü falan da diyor. Evet, sihirli şekil ve simgeler diyor ya. Şihirli diye okuyacaktım. Şihirli. Hadi bu kısmı da okuyayım. İki paragraf bir şey var. Yayın biterken. Mesela nasıl, ağız maskesi mi? Ağız maskem yok ama yani. Evet. Ağız maskem yok. Kusura bakmayın Yavuz Bey. Simge ve şekiller büyücülük için çok önemli olmakla birlikte çoğunun anlamının kökeni Yunan felsefesinde, bazen de hermetikada bulunur. Örneğin kare şekilleri Yunan dünya görüşündeki 4 yönde kuzey, güney, doğu, batı ve 4 suyukla işaretlenir. Şöyle bir şey.
Geldi değil mi? Ben de fark etmedim ve modeme o kadar yakınım ki. Şöyle bir şey, fiber internet aldım. Fiber internet aldığımdan beri, yani, neredeyse her hafta yayın kesildi. Bakın ben şey yapabiliyor muyum? Hımm. Savaşçı, kıdemli savaşçı olacak. Kıdemli savaşçı olacak. Neyse, en son okuduklarımı duydunuz mu bilmiyorum. Cadılık, çemberler falan nerede kaldı bilmiyorum. Ha, yani, bende fiber internet yokken hiç bunu yaşamadım. Hiç kesinti olmadı ve fiber internete daha fazla para ödedim. Dediler ki, "Evet, fiber internet alın, daha hızlı olur ve asla kesinti yaşamazsınız." Ben kesinti yaşamıyordum. Fiber internet aldığımdan beri kesinti yaşıyorum sürekli. Böyle de bir durum var. Hıh, teşekkür ederim. Yayını kapatıyorum. Birazdan, kıdemli savaşçılara yayın yapacağım. Ondan sonra da evet, gözlüğü de çıkarayım. Bana lens olmuyor muymuş acaba? Kıdemli savaşçıdan sonra kıdemliden sonra da imparator yayını yapacağım. Belki kısa bir, Vimeo üzerinden yayın yapacağım için Patreon yayını dahi yapabilirim. Aramak, kıdemli savaşçılar. Eğer, şöyle bir şey, benden daha fazla içerik görmek istiyorsanız ve yeni çok güzel bir çorap provası videosu çektim. Bu çorabın da var, böyle detaylar falan ama o videoların ayrı bir, şovu var. Ne zaman girer? Belki yarın ya da, pazartesi günü gösterime girecek bordo çoraplar falan böyle. Eee, O prova videoları, daha fazla böyle ayakkabı, çorap ve bu tarz detayları için, kanalıma üye olabilirsiniz. Katıla üye olabilirsiniz. Zaten abonesiniz de. Öyle, dediğim gibi. Birazdan da imparatorlara ve kıdemli savaşçılara canlı yayın yapacağım. Görüşmek üzere diyorum o tarafta. Hatta bu yayını ona göre düzenleyebiliyordum ama başka zaman böyle bir şey yaparım. Ve baktım evet çizimler güzel, zevkli oluyor. Şey yapayım, buraya bir düzenek yapıp ben burada, çizim yapayım bir canlı yayında. Görüşmek üzere, iyi geceler. Ay, biraz sesim gitti. Su içeyim ben. Öptüm. Görüşürüz. İyi geceler.